Geçen hafta Londra'da yapılan bir sanat müzayedesinde bir tablo satıldı. Tablonun adı Balonlu Kız. Satış fiyatı yaklaşık 8 milyon lira. Bu şimdiye kadar satılan en pahalı tablo değil bu arada. Geçen yıl Abu Dhabi Kültür ve Sanat Departmanı şu tabloyu bunun 400 katına yaklaşık yarım milyar dolara satın almıştı. Ama o satış bu satış kadar, Balonlu Kız'ın satışı kadar konuşulmadı. Neden mi? Çünkü bu tablo... Durun, önce açık arttırmayı birlikte izleyelim. Dünyanın en saygın sanat müzayede şirketlerinden birinde yapılan sıradan bir açık arttırmayı görüyoruz şu anda. Tablonun adı ve sanatçı anons edildikten sonra açık arttırma başlıyor. Tam sona erip de tablonun satıldığı ilan edilince tablo kendi kendini parçalamaya başlıyor. Şaka gibi değil mi? Kendinizi az önce onu satın alan kadının yerine bir koysanıza. Bu arada kimliği gizli tutuluyor alıcının ama kadın olduğunu biliyoruz. Az önce 8 milyon lira ödediği şey gözlerinin önünde çöp oldu. Ama bu haksızlık, tabii ki onu almaktan vazgeçecektir diye düşünüyorsunuz değil mi? Hayır. Olaydan birkaç gün sonra o tabloyu bu haliyle de olsa yine satın alacağını söyledi. Neden olabilir sizce? Çünkü yarı parçalanmış haliyle bu tablonun artık en az 12 milyon lira değerinde olduğu hesaplanıyor. Çılgınca. Sanatla ilgili bazı konularda bu tabir çok kullanılır. Çılgınca. Ancak bu olayda bir istisna yapalım ve sadece bu yaftayı yapıştırıp geçmenin ötesinde bir analizi birlikte yapalım. Ne dersiniz? Çünkü konu hakkında benim bazı teorilerim olsa da tam olarak net bir görüşüm yok. Net olduğum konu şu. Tabloyu yapan Banksy çok zeki bir sanatçı. Çünkü onu yapmakla kalmadı, satışını da bir sanat eserine çevirdi. Sokak sanatını performans sanatına dönüştürdü. Picasso'nun yok etme dürtüsü de yaratıcı bir dürtüdür sözünü ispat edercesine kendi yaptığı tabloyu kısmen yok ederek yeni bir şey ortaya koydu. Artık bu tablo, yeni haliyle bu tablo, bir müzayede esnasında canlı olarak yaratılan ilk eser unvanıyla sanat tarihine geçti. Ve tam da bu yüzden yeni bir adı var. Çöpteki Aşk. Peki kim ulan bu Banksy başlıklı bir video hazırlamamı istiyorsanız eğer ona ayrıca bakarız. Ama şu an için kendisi hakkında çok az şey bilindiğini söyleyebilirim. Kimliğini bugüne kadar ustalıkla saklamayı başardı. İngiltere'nin Bristol kentinden olduğunu biliyoruz. Oranın sokaklarında ilk grafitilerini ya da duvar çizimlerini yapmaya başladı çünkü. Kimileri onun yaptığı bu şeye sanat diyor, kimileri de vandallık. Hatta onu gazete köşelerinden eleştiren kişilerden biri de Charlie Brooker olmuştu zamanında. Banksy'nin yaptıklarının ancak aptallara çok zekice gözüktüğünü yazmıştı. Bu satırları yazan kişiyi de öyle hemen yabana atamazsınız. Çünkü onları yazdıktan yaklaşık 5 yıl sonra televizyon tarihinin gelmiş geçmiş belki de en zekice kurgulanmış dizilerinden biri olan Black Mirror, Kara Aynayı yazmaya başladı. Evet, Kara Aynanın yaratıcısı Charlie Brooker, Banksy'nin aslında bir çöp olduğunu söylemişti. Tam da Balonlu Kız adlı bu çizimin satıldığı yıl. Biraz erken yapılmış, aceleci bir yorum diyorum ben buna. Çünkü onun yaptığı şeyleri hangi kategoriye sokarsanız sokun, yaptığı şeylerle hep çevreci, savaş karşıtı ve tüketim çılgınlığını eleştiren mesajlar vermeye çalışıyor. Ve bunun için de alaycı, hicveden, hatta son örnekte olduğu gibi trolleyen bir üslup kullanıyor. Ben özellikle mekanı ustalıkla kullandığı şu tür çalışmalarını çok beğeniyorum. Müzayedede satılan Balonlu Kız çizimini de ilk kez 2002 yılında Londra'daki bir köprünün üzerine yapmış. Bu arada hemen küçük bir dipnot, duvarlara yapılan bu tür çizimleri hızlıca yapabilmek ve dolayısıyla polise yakalanmamak adına genellikle stencil tekniği kullanılıyor. Yani şablonlar üzerinden sprey boya kullanılıyor. Ve bu duvar resimleri çoğunlukla yasal olmadığı için çok kısa ömürlüler. Gece yarısı yapılan bir çizim çoğu zaman ertesi gün daha bitmeden çizilmiş, üzeri karalanmış, temizlenmiş oluyor. Yani Banksy zaten doğası gereği kendini yok eden eserler üretiyor. Buna alışkın. O yüzden de farklı zamanlarda, farklı yerlerde aynı çizimin varyasyonlarını görebiliyorsunuz.
Nitekim balonlu kız çizimini 2014 yılında Suriyeli mültecilere destek amacıyla da kullandı. Küçük kızın tesettürlü bir versiyonunu Eyfel Kulesi'ne yansıttı. Ve web sitesinden yaptığı açıklamada Suriye'deki şiddet olayları nedeniyle evlerinden ayrılmak zorunda kalan milyonlarca insanla birlikteyiz mesajını verdi. Peki müzayedede satılan bu çizimin gerçekten Banksy tarafından yapıldığı ne malum? Basit bir şablon kullanılarak yapılabilecek ve rahatlıkla çoğaltılabilecek böyle bir çizimin orijinal olup olmadığı nasıl tespit ediliyor? Bizzat Banksy'nin kendisine sorularak. Bunun için Banksy'nin bir pest kontrol servisi var. Satışa çıkmadan önce bu servis tarafından kontrol ediliyor. Nitekim satılan bu tablonun 2006 yılında gerçekten de Banksy tarafından yapıldığı onaylanmış. Tamam da bu kendi kendini imha etme gösterisi bu müzayedeyi düzenleyen şirket tarafından kurgulanmış olamaz mı? Belki ama düşük bir ihtimal açıkçası. İtibarı bu kadar yüksek bir kurumun böyle bir riski alması pek beklenemez. Ayrıca tüm bunların bizzat Banksy tarafından planlandığına dair çok güçlü bir kanıt var ve bu kanıtı size daha videonun başında gösterdim. Evet, izlediğiniz o video olay gerçekleştikten çok kısa bir süre sonra Banksy'nin kendi Instagram hesabından yayınlandı. Ve videonun başında da bunu nasıl kurguladığını anlatıyor. İşte o yüzden buna bir performans sanatı demek gerekiyor. Videoyu dikkatlice incelerseniz imha işlemi sırasında bir alarm sesi çıkardığını duyarsınız. Onun yok edilişini daha çok insanın izleyebilmesini sağlayabilmek için kurgulanmış güzel bir ayrıntı bu. Böyle bir tepki fotoğrafı ancak bu şekilde çekilebilirdi. Bu durumda büyük bir ihtimalle Banksy'nin kendisi ya da arkadaşlarından biri o sırada salondaydı. Zaten tam satıldıktan sonra kendini imha edebilmesi için orada olan birinin uzaktan kumandayla çerçeve içine gizlenmiş olan o mekanizmayı harekete geçirmesi gerekir. Bir not daha, tabloyu satan kişi Banksy'nin kendisi değil. Çünkü her ne kadar Banksy kendi kimliğini gizliyor olsa da ona yardım eden ve onun gerçek kimliğini bilen arkadaşları var. Ve o arkadaşlarının söylediğine göre kendisi paraya ihtiyaç duymayan varlıklı biri. Zaten bugüne kadar kendi yaptığı eserleri satmaya çalıştığını pek göremiyorsunuz. Bir keresinde New York'ta $60 gibi komik sayılabilecek kadar ucuz bir fiyata sınırlı sayıda orijinal eserinin satılmasına izin vermiş. Balonlu Kız tablosunu da şu anki sahibi, yani bu satışı gerçekleştiren sahibi 2006 yılındaki bir sergide eline geçirmiş. Bu olay 2006 yılında olduğuna göre çerçevenin içine o imha mekanizması en az 12 yıl önce yerleştirilmiş olması gerekiyor. Bu mühendislik açısından bakıldığında imkansız olmasa da çok karmaşık bir cevap. Daha basit bir cevabı düşünecek olursak büyük bir ihtimalle resim satılmadan önce orijinallik kontrolü için Banksy'ye gönderildiği zaman içine yerleştirilmiş. Zaten kendi hazırladığı videoda birkaç yıl önce ifadesini kullanıyor. Aynı videoda çerçeve içindeki mekanizmayı da biraz ucundan görüyoruz. Gördüğümüz kadarıyla inandırıcı gibi gözükse de kağıdı kesecek bıçakların yönüne bakarsanız o şekilde yerleştirilmesi durumunda kağıdı nasıl keseceği biraz kuşkulu. İşte benim de bu olayla ilgili netleşemeyen, hala cevaplayamadığım sorular genellikle işin bu teknolojik yönüyle ilgili olan kısımları. Eğer bununla ilgili açıklamalarınız ya da sizin teorileriniz varsa onları da yorumlar bölümünden okumak isterim açıkçası. Zaten genel olarak hep işin gösteri tarafı basında yazılıp çizildi, konuşuldu, gösterildi. Sosyal medyada ve YouTube'da da özellikle bu tür teoriler üzerinde, teknolojik konular üzerinde konuşuldu. Ama çoğunlukla resmin kendisinin anlamı üzerinde pek düşünülmedi gibi geliyor bana. Biraz da bu konuda kafa yormanızı isterim. Onu ikonik hale getiren şey ne? O küçük kız kalp şeklindeki balonu yakalayabilecek mi? Yoksa az önce mi elinden kaçırdı? Bu sorunun cevabını belki de onun ilk çizildiği köprünün duvarında aramak lazım. Orada bir de yazı vardı. There is always hope. Her zaman umut vardır. Banksy'nin kimliği her ne kadar gizli tutulsa da onun kim olabileceği hakkında bazı tahminler var ve bu tahminler içerisinde benim en çok inanmak istediğim onun Massive Attack grubunun kurucularından da olan 3D lakaplı solist Robert Del Naya olduğu. Bunu ispat etmeye çalışanların elinde çok güçlü gibi gözüken kanıtlar da var. Tabii olmaya da bilir. Ama kim olursa olsun
çok yönlü birisi olduğu da kesin. Bir de paraya ihtiyaç duymayan biri olduğu söyleniyor demiştim ya. 1911 yılında Mona Lisa tablosu çalındığında Picasso da öyle biriydi. Evet, Mona Lisa tablosu Louvre Müzesi'nden çalınmıştı ve şüpheli olarak sorgulananlar arasında Picasso da vardı. Çünkü daha önce yine Louvre Müzesi'nden kaybolan 2 heykel onun evinde bulunmuştu her nedense. Sonradan yaklaşık 2 yıl kadar sonra Mona Lisa'yı çalan gerçek kişi kendini ele verdi ve böylelikle Picasso da aklanmış oldu ama neden böylesine ünlü ve paraya da ihtiyacı olmayan bir kişinin böyle işlere yeltenmeye çabaladığı konusu bir türlü tam olarak açıklığa kavuşamadı. Sonuçta ne oldu? Bu hırsızlık gösterisi en çok Mona Lisa tablosunun kendisine yaradı. Tartışmalı olsa da onun bu kadar ünlü olmasının sebepleri arasında bu hırsızlık olayı da sayılıyor. Banksy'nin bu son gösterisinin ilham kaynağı da acaba bu olay mıydı? Ne de olsa Instagram hesabından videoyu yayınlarken Picasso'nun sözüne atıfta bulunmuştu. Bir de yönettiği tek belgeselinin kapak görseline bakarsak en azından esin kaynakları hakkında bir ipucu yakalamış oluruz diye düşünüyorum. Yanlış anlaşılmasın, başta da dediğim gibi bu kendi kendini imha eden sanat eseri olayı hakkında kesinleşmiş net bir görüşüm falan yok. Söylediklerim tamamen kişisel yorumlarıma dayalı spekülasyonlardan ibaret. Yani basbayağı atıyorum, yüksek sesle konuşuyorum. Bilimsel bir konuda bunu yapmaktan ısrarla çekinmeye çalışan biri olarak söz konusu şey sanat olunca tam tersine yüksek sesle düşünmek gerektiğine inanıyorum. Noktaları birleştirip anlamlar çıkarmaya çalışmak. Çünkü o noktaları oraya bırakan ya da iplerin ucunu bize uzatan o sanatçılar da tam olarak bunu yapmamızı istiyorlar gibime geliyor. Kafamızdaki var olan o bütün ön kabulleri yıkmak, dağıtmak, bu tabloda olduğu gibi parçalamak. Çünkü yine Picasso'nun dediği gibi her yaratıcı hareket öncesinde bir yıkımla başlar.